Romanya'nın Timișoara şehrinden herkese merhaba. Bu haftaki videomuz Avrupa gönüllü projeleriyle ilgili olacak. Bildiğiniz üzere Romanya Schengen'e girdiğinde bir video çekmiştim. İzlemediyseniz de yukarıdan sağ köşeden izleyebilirsiniz. Bugünkü konuğumuz, daha doğrusu biz Fatih'in konuğu olduk. Fatih kendi organizasyonunda bizleri misafir etti. Bugün Fatih'i tanıyacağız. Fatih'in Romanya'da neler yaptığını öğreneceğiz. Fatih bizlere Avrupa gönüllü projeleriyle alakalı bilgiler verecek. Fatih, öncelikle biz de hoş geldik, sen de hoş geldin. Nasılsın, nasıl gidiyor, hayat nasıl Romanya'da? Kısaca seni tanıyalım. Merhabalar, ben Fatih, 29 yaşındayım. Doğma büyüme İstanbulluyum. Üniversiteyi Karabük'te okudum. 2019 yılında mekatronik mühendisliğinden mezun oldum. Daha sonra askere gidip geldim hızlıca ve memleketim Çorlu'da 2 sene üretim mühendisi olarak çalıştım. Daha sonra ekonomik krizden dolayı Avrupa'daki fırsatları keşfetmeye başladım. ESC projelerini duydum arkadaşlarımdan ve bir tanesine ben de katılmaya karar verdim. Bu organizasyonda bana ilk dönen organizasyondu ve şu anda burada bir gönüllüyüm. Romanya'ya nasıl gelmeye karar verdin? Seni iten sebep neydi açıkçası? Romanya şöyle oldu. Benim zaten üniversiteden bir arkadaşım benden 2 sene önce Romanya'da Craiova'da bir projeye katılmıştı. Kendisi orada 1 sene gönüllülük yaptı. Daha sonra da orada iş buldu ve kalmayı başardı. Ben de dedim ki neden olmasın, yani o yapabilirse ben de yapabilirim. Ondan sonra ben de araştırmaya başladım. Daha sonra bu organizasyonu buldum. Projesi de çok hoşuma gitmişti çünkü burası bir gençlik merkezi. Yaptıkları projelerde gençler için aktiviteler ve eventler düzenlemek. Çok hoşuma gitti yani proje. Ben de katılmak istedim. Başvurdum, seçildim. Daha sonra da buraya geldim. Avrupa Gönüllü Birliği projesi kapsamında buradasın. Avrupa gönüllü projeleri nedir? Ne demektir? Hani bunlar hakkında bize bilgi verir misin? Açıkçası çok fazla benim de bilgim yok çünkü ben arkadaşımdan duydum ve o sayede öğrendim. Avrupa Gönüllülük Projeleri 18-30 yaş arasındaki bütün gençlerin Avrupa'da var olan organizasyonların projelerine katılma imkanı sunan bir gönüllülük hizmeti. Herhangi bir para veya hizmet bedeli ödemenize hiç gerek yok. Projeden projeye bazı organizasyonlar vize masraflarınızı karşılayabiliyor. Yani cebinizden çok bir para çıkmıyor yani başka bir ülkeye gitmek için ve bence 18-30 yaş arası bir genç için çok bulunmaz bir fırsat. Ben bütün gençlerin katılmasını tavsiye ederim. Hemen burada araya gireyim. Daha önceki videomda da belirtmiştim. Uçak bileti, vize ücreti, yol masrafları, bu tür ücretleri size geri ödüyor. Bunların belgelerini sunuyorsunuz. Genelde proje sonunda oluyor. Proje sonunda bunun belgelerini sunduğunuz takdirde hesabınıza bu paraları yatırıyorlar. Yine Avrupa Birliği bu projeler kapsamında size ne gibi olanaklar sunuyor? Onlar hakkında da bilgi verir misin? Kalma yeri olur, cep harçlığı olur, yemek parası. Bunlar hakkında da bize biraz bilgi verir misin? Şimdi onlar projeden projeye aslında değişiklik gösteriyor. Benim projemde günlük pocket money yani cep harçlığı ve yemek parası veriyorlar. Accommodation yani kalma olanağı da kendileri sağlıyorlar. Yani kalma bedeli olarak ayrıyetten bir budgetları yok. Ama size kendi apartmanlarını sunuyorlar ve burada kalabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Bazı projelerde bunlar daha farklı. Mesela bazı projelerde başka bir yeri kiralamak için size para veriyorlar. Siz işte konaklayacak bir yer bulmanız gerekebiliyor. Veya ülkeden ülkeye bu cep harçlıkları değişebiliyor. Çünkü yaşam daha pahalı. O yüzden bu cep harçlığı artabiliyor. Bizde şu anda 5 euro günlük yemek harçlığımız var. 4 euro da cep harçlığımız var. Yani günlük 9 euro alıyoruz totalde. Kalma dediğimiz gibi burada apartmanları var. Bize sağladıkları bir apartman var. Odada 2 kişi kalıyoruz. Her odada duş, banyo, tuvaletimiz var. Ortak bir salonumuz var. Ortak bir mutfağımız var. Bütün gönüllüler beraber kullanıyoruz. 10 kişiyiz. Bence yani yeterli bir sayı. Onun dışında travel budget'ları var. Yani uçak bileti, yani sadece uçak demeyelim. Bütün hangi araçla gelirseniz, tren olur, gemi olur, uçak olur, araç olur. Bunlar için bir budget'ları var. Bu da projeden projeye değişiklik gösterebiliyor. Bir de mesafeye göre değişiklik gösterebiliyor. Mesela Türkiye'den ben buraya geldiğim için bizim travel budget'larımız 275 euroydu. Ama mesela daha uzaktan bir yerden gelirseniz bu rakamlar tabii artabiliyor. Eski bir gönüllü olarak hemen burada ben de ne gibi olanaklara sahip olduğumu tekrar sizlere söyleyeyim. Biz de üniversite yurdunda konaklamıştık. Yine 2 kişilik odalar vardı. İçinde banyosu hepsi vardı. Fatih'in dediği gibi organizasyondan organizasyona
şartlar, imkanlar değişebiliyor. Bazıları devlet yurdunda kalabiliyor. Bazıları da organizasyon apartman kiralayabiliyor sizlere. Her apartmanda işte odalar bazen bir kişi olabiliyor. Çoğunlukla iki kişi olabiliyor. Bu şekilde bir evde 4 gönüllü kalıyor. Gelmeden önce zaten bir görüşme yaptığınız için, yazışma olduğu için dernekle aranızda bu gibi imkanları mutlaka sorabilirsiniz. Gelmeden önce öğrenebilirsiniz. Daha sonra herhangi bir sürpriz yaşamamanız adına sizin için daha iyi olacaktır. Şimdi diğer sorumuz Fatih. Şimdi Work and Travel var, Isaac var. İşte yurt dışına gelmenin çok farklı yolları var. Yeter ki araştırıp hani çıkmak istediğinde. Evet. Sen neden Avrupa gönüllü projelerini tercih ettin? Bence bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi çok kolay bir şekilde gelebiliyor olmanız. Çünkü Avrupa projelerine direkt internet üzerinden, web sitesi üzerinden başvuruyorsunuz ve başvurduğunuz organizasyonun projesinin tarihine göre çok kısa bir sürede o ülkeye gitme avantajınız oluyor. İkinci bir sebebi ise de bunu başlatırken veya bu süreç esnasında cebinizden herhangi bir para çıkmaması. Çünkü Work and Travel'da da bir ödenek ödemeniz gerekiyor. Isaac'te de yine bir ödenek ödemeniz gerekiyor. Ama Avrupa gönüllülük projelerinde hiçbir ödenek ödemenize gerek yok. Sadece eğer gideceğiniz ülkede vize almanız gerekiyorsa ve vize masraflarını organizasyonunuz karşılamıyorsa belki sadece bir vize için ödeme yapabilirsiniz ama onun dışındaki hiçbir faaliyet için ödeme yapmanıza gerek yok. Ödenekler haricinde arkadaşlar bu projelere başvurabilmek için işte 18-30 yaş arasında olmanız gerekiyor. Kesinlikle üniversite mezunu şartı yok, dil şartı yok. Yani kendinize uygun proje bulduğunuzda CV'nizi ve motivasyonunuzu ilgili projeye uygun hazırlıyorsunuz ve bu şekilde projelere başvuruyorsunuz. Şimdi Fatih, benim de az çok tecrübem var bu projelerle alakalı. Yani ben de bir yıl Timișoara'nın çok yakınında bulunan Arad şehrinde gönüllülük yaptım. Arkadaşların hangi yollardan en başta geçeceğini bildiğim için bunu sormak zorundayım. Ben de nereden baksam bir 15-20 projeye başvurdum. Hani hepsinden olumlu dönüş alamayabiliyorsun. Burada arkadaşların ne tavsiyede bulunursun? Çünkü motivasyon mektuplarını projelere uygun yazarlarsa kendileri açısından, geri dönüş almaları açısından çok daha uygun olacaktır. Bu konuda arkadaşlara ne gibi tavsiyelerde, önerilerde bulunabiliriz? Aslında çok haklısın. Bence de motivasyon konuşması en etkili olan şeylerden bir tanesi. Çünkü organizasyonla sizin aranızdaki en büyük diyalog aslında o motivasyon konuşmasında geçiyor. Konuşma demeyelim aslında, Mektup. motivasyon mektubu. Çoğu organizasyon bu motivasyon mektubunu okuduktan sonra sizi alıp almamaya karar veriyor ve o gerçekten çok büyük bir etken. Burada aslında yapılan çok büyük bir yanlış var. Biz özellikle Türkiye'de, çünkü biz biraz alışmışız iş başvurusu gibi konuşmalar yapmaya. Herkes özgeçmişinden başlayıp işte hayatı boyunca ne yaptığını anlatmaya çalışıyor. Ama motivasyon konuşması tamamen çok farklı bir şey. Mektupta kesinlikle bu projeye neden uygun olduğunuzu açık açık belirtmeniz lazım. Köy okullarına restorasyon yapmayla alakalı bir projede bir motivasyon konuşması yazacaksanız daha önce nasıl bir yardım yaptığınızdan bahsedebilirsiniz. Köy okullarında bulundunuz mu, bulunmadınız, bunlardan bahsedebilirsiniz. Aynı zamanda yine eğitimle alakalı çocuklara veya genç arkadaşlara bir şeyler katabilecekseniz bunlardan bahsedebilirsiniz. Bunlar çok daha etkili olur. Ama onun yerine genelde çok sık karşılaştığımız hatalar tamamen özgeçmiştir. Şu okulda okudum, bu bölümü bitirdim, şurada doğdum, büyüdüm, bu kadar yaşındayım. Ama projeyle alakası olan hiçbir cümle veya bir şey kurmadığınız zaman yani o karşıdaki kişi de kesinlikle sizi seçmeyecektir. Yani bu en büyük yapılan hatalardan bir tanesi. İkincisi de şunu gördüm, çünkü şimdi de bu sırada festivalde 44 tane kısa dönem gönüllü arkadaşı buraya misafir edeceğiz. Onların seçilmesinde biz de yardım ettik. Çünkü 2000'den fazla başvuru vardı ve koordinatörümüz tek bir kişi, yani tek bir kişinin, 2000 kişinin motivasyon mektubu okumak bekleyemeyiz. Biz yardım ederken bizim de çok karşılaştığımız bir hatada çok fazla ChatGPT kullanımı vardı. Ve bazı sorularda ChatGPT tamamen şöyle yanıtlar vermiş. Yani ben bir robot olduğum için bu duyguları besleyemem ve bu duyguları size açıklayamam gibi cevaplar vermiş ve bu motivasyon konuşması içinde geçiyordu yani. Atlamışlar onu. Evet, o yani ChatGPT'nin ne yazdığını bile okumadan direkt onu kopyala yapıştır yapıp motivasyon konuşmasını olarak göndermişlerdi bize.
Yani çok komik oluyor gerçekten. Onu karşılaştığın zaman zaten direkt otomatikman ipere düşüyorsun. Çünkü orada beklenen şey senin bu projeye nasıl bir katkı sağlayabileceğin. ChatGPT eğer bu konuşmayı gerçekleştiriyorsa o zaman bu sen değilsin demek oluyor ve direktmen eleniyorsun yani o sırada. O yüzden eğer ChatGPT kullanacaksanız bile kesinlikle bunu yani akıllı bir şekilde kullanmak lazım. Okumak lazım, dikkat etmek lazım. Ama ben arkadaşların kesinlikle kendileri yazmasını taraftarıyım. Yani. Şimdi arkadaşlar 29 ülke var ve binlerce proje var. Yani mutlaka bu projeler arasında kendinize uygun olan projeleri, background'unuza uygun olan projeleri mutlaka bulacaksınız zaten. Motivasyon mektubunda da güzel bir motivasyon mektubu hazırlarsanız ve belirli bir alandan, daha önce geçmişinizde neler yaptığınızla alakalı o alandan yürürseniz mutlaka geri dönüş sayınızı arttıracaksınızdır. Bu tür nüanslara dikkat ederseniz bir projeyi kabul edilmeme oranınız imkansıza yakındır diyebiliriz yani. Ben şöyle örnek de verebilirim hatta. Mesela bir yanlış kişi bir de doğru kişi olarak iki örnek verelim. Bir yanlış aday şöyle yapmıştı. Tamamen kendinden bahsetmiş. İşte gezmeyi, başka kültürleri ve yerleri keşfetmeyi ne kadar sevdiğinden bahsetmiş. İşte Romanya'yı da gezmek istediğinden, Timișoara'yı da keşfetmek istediğinden bahsetmiş. Ama herhangi bir projeyle alakalı hiçbir şey yok konuşmada. Yani bu organizasyon senin gezmeni sağlamak için kurulmuş bir organizasyon değil. Burada tamamen organizasyonun bir amacı var ve bu amaç doğrultusunda senin nasıl bir katkı sağlayıp sağlayamayacağını merak ettikleri için senden bir konuşma talep ediyorlar. Ama arkadaş tamamen işte ben oraya gelmek istiyorum, işte ben Romanya'yı çok seviyorum, orayı da keşfetmek istiyorum, kültürel farklılıklarımızı öğrenmek istiyorum. Yani bu tamamen yanlış bir yaklaşım. Diğer bir yandan mesela doğru bir aday da şöyle yazmıştı. Medyayla ne kadar yakın olduğundan bahsetmiş, video editörlüğü yaptığından bahsetmiş ve projenin sosyal medyada video yapıp bunlara güzel bir şekilde marketingde sunabileceğinden bahsetmiş. Ve biz bu kişiyi direkt kaptık yani. Çünkü bizim burada böyle bir insana ihtiyacımız var. Yani burada videolar çekecek, bizim için fotoğraflar çekecek, bunları sosyal medyada paylaşacak. Kuruluşun ve bu yaptığımız aktivitelerin, eventlerin daha büyük bir şekilde gösterilmesini sağlayacak insanlara ihtiyacımız var. O kişiyi direkt kabul etmiştik. Aslında şöyle söylemek gerekiyor Fatih. Yani bir işveren olduğunuzu düşünün, bir patron olduğunuzu düşünün. Bir eleman alacaksınız. Evet. Hani doğru elemanı seçmeniz lazım. O elemanın sizin iş yerinize bir şeyler katması lazım, o işi kolaylaştırması lazım. Yani sizin bir nevi o organizasyonu yürütmek için eliniz ayağınız olması lazım. Aynen. Yani bu mantıkla düşünürseniz bence hani bu projelere başvururken daha yardımcı olacaktır. Aynen öyle, katılıyorum. Sadece medya grubuyla alakalı değil. Mesela biz burada bir gençlik merkeziyiz. Gençler için aktiviteler yapıyoruz. Eğer müzikle ilgilenen bir insansanız gençlere enstrüman çalmayı öğretebileceğinizi düşünüyorsanız bu şekilde de yazıp yine bunu motivasyon konuşmanıza ekleyebilirsiniz. Veya sanatla ilgileniyorsanız, işte boyamayla, çizimle ilgileniyorsanız ve bunları öğretebileceğinizi veya bir sanat sergisi düzenleyebileceğinizi düşünüyorsanız yine bunları motivasyon konuşmasına yapabilirsiniz. Veya bir tiyatro ile ilgileniyorsanız tiyatro alanında bir şeyler öğretebileceğinizi veya gösteri yapabileceğinizi düşünüyorsanız bunları yine yazabilirsiniz. Yani sadece medya ile alakalı olmasına gerek yok. Çünkü şu anda çok fazla medya bilgi var. Genç yaşlı arkadaşlarımız çok fazla uğraşıyor editingle, işte video çekimi, fotoğraf çekimi. Çoğu yine bu yolda ilerlemeye çalışıyorlar ama bunlar sadece tek yön değil. Yani başka çok fazla yön var ve bunların hepsini motivasyon konuşmasına sığdırabilirsiniz. Hemen benim kendi tecrübemi anlatayım araya girerek. Üniversite döneminde iletişim fakültesindeydim. İstanbul'dan Marmara Üniversitesi'nden mezun oldum. Ama mezun olmadan önce bodybuilding vesaire falan yapıyordum amatör düzeyde. Projeleri araştırırken de bir tane spor organizasyonları düzenleyen işte Arat'taki projemi buldum. Yaptıklarımı, ettiklerimi vesaire onlara anlattım. Güzel bir motivasyon mektubu hazırladım. Düşünün yani üniversite döneminde amatör olarak yaptığım bodybuilding, yani vücut geliştirme olayı bana çok farklı bir kapı açtı. Yani bu şekilde projeye kabul aldım. 2016'da geldim. 2016'dan bu yana Romanya'da yaşıyorum. Küçük düşünmemek lazım. Fırsatları değerlendirmek lazım. Nereden hangi kapının açılacağını gerçekten de bilmiyorsunuz yani. Aynen. Sen mesela 2 ay olarak gelmiştin. Yaklaşık 1 aydır birbirimizi tanıyoruz. Ama şu an 2 aydan sonra senin çalışmalarını çok beğendiler. Uzun döneme tekrar geldin Timișoara'ya. O süreci de bir anlatır mısın bizlere?
O süreç aslında bayağı karmaşıktı. Çünkü organizasyon benimle Şubat ayında irtibata geçmişti. Şubat ayında işte kabul aldık, prosesi başlatabilirsiniz dediler. Fakat benim pasaportum yoktu o zamanlar. Pasaporta aslında Aralık'ta başvurmuştum ama Şubat olmasına rağmen hala pasaportum gelmemişti. Bir iki ay pasaportumu bekledim. Daha sonra pasaportum gelir gelmez tabii pasaportumun fotoğrafını organizasyona ilettim. Onlar da sağ olsun bir iki günde hemen davetiye mektubunu yollayıp bana göndermişler. Daha sonra vizeye başvurdum. O da çok uzun sürdü. 2 ayda o sürdü. Ben ancak son 2 ayı yakalayabildim yani projeyi. Aslında bir yandan da üzülüyordum yani. Çünkü projem aslında 12 ay olmasına rağmen ben sadece son 2 ay gelebildim ve 2 aydan sonra yapacak hiçbir şeyim yoktu. Zaten geri dönecektim. O 2 ay içinde iş bulabilir miyim, bulamaz mıyım, kalabilir miyim, kalamaz mıyım çok fazla tedirgin olmuştum ama geldikten sonra beni çok beğendiler burada. Çünkü çok fazla aktiftim. Bütün aktivitelerde yer almaya çalışıyordum. Yapabildiğim her şeyi en üst düzeyde yapmaya çalışıyordum. Yardım edebildiğim herkese yardım etmeye çalışıyordum. Baktılar ben gerçekten bu işi yani severek yapıyorum. Bu işte gerçekten gönlümü koymuşum. Ondan sonra beni beğendiler, dediler ki ya Fatih biz madem sen sadece 2 ay buradasın. Kısa dönem gönüllülük de maksimum 2 ay olduğu için biz dediler National Agency ile konuşabiliriz senin için. Eğer yapabilirsek senin şu andaki kontratını short term'e çekmek istiyoruz ve seni long term olarak bir daha gelmeni istiyoruz. Böyle bir şey ister misin, kabul eder misin diye. Ben de dedim ki tabii ki isterim çünkü bana hoşuma gidiyor ve iş bulmak için de biraz daha zamana ihtiyacım var. Çünkü 2 ayda iş bulmanız bence çok mümkün değil ama ondan sonra tekrar buraya uzun dönem gönüllü olarak geri geldim ve şu anda da uzun dönem gönüllülük yapıyorum. Hem pasaport konusuna hem de vize konusuna bir ayrı parantez açmak gerekiyor. Eğer arkadaşlar dışına çıkmak istiyorsanız mutlaka zaten pasaportunuzu bir hazır etmeniz lazım. Vakit kaybetmemek adına ya da herhangi bir aksilik yaşamamak adına bu projelere başvurmadan önce pasaportunuzu alın elinize. Vize konusunda ise zaten İstanbul, Ankara ve İzmir'de Romanya elçilikleri var. En sakin, randevunuzu kolay alabileceğiniz, işlemlerinizi çok hızlı yürütebileceğiniz İzmir var. İstanbul ve Ankara'da yoğunluklar fazla olduğu için hani biraz daha sizleri zorlayacaktır. Ama İzmir'de ben 2 kere başvurmuştum. Birincisi İstanbul, ikincisi İzmir. 20 günde pasaportumu, vizemi, her şeyimi halletmişlerdi. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan çözülmüştü. Buna katılıyorum. Ben çünkü 2 kere bu işlemi yaptım. Birincisi ilk gelişimde kısa dönem vize almıştım. C tipi vize. İkincisinde ise tabii long term olduğum için bu sefer D tipi, uzun tip vize almıştım. İlk gerçekleştirdiğimde Nisan'ın ortasında başvurmuştum. 2-3 hafta içerisinde size mail atıyorlar görüşme tarihi vermek için. Ve bana 8 Mayıs'ta mail gelmişti. Mailde görüşme tarihinin 25 Haziran'da olduğunu söylediler. Yani 8 Mayıs'tan bile 1,5 ay neredeyse sonra bir görüşme tarihi vermişlerdi. Yani ki görüşme tarihinden sonra bile ne kadar bekleyeceğiniz meçhul. Yani 2 günde de çıkabilir, bir haftada da çıkabilir veya bir ayda da çıkabilir. İkinci sefer bu işlemi gerçekleştirdiğinde uzun dönem tipi yine çok beklediler. Yani görüşme tarihini 1-1,5 ay sonraya vermişlerdi. Ve ondan sonra da yine bir ay beklemiştim. Uzun tiplerde görüşmeden sonra da çok bekleniyor. Kısa dönemlerde görüşmeden sonra çok fazla bekletmiyorlar. Mesela bana 2 günde hemen çıkarmışlardı görüşmeden 2. günde. Ama uzun tiplerde görüşmeden sonra da yine 1-1,5 ay falan sürebiliyor. Şu arada büyük organizasyonlar düzenliyorsunuz. Zaten sen de söylemiştin. Avrupa'nın 4. büyük organizasyonu, bulunmuş olduğun organizasyon. Neler yapıyorsunuz? Ne gibi etkinlikler düzenliyorsunuz? Bilgi amaçlı bizlerle paylaşırız. Yani bizim aslında organizasyonumuz çok büyük ve hakikaten çok güzel bir proje. Biz bir gençlik merkeziyiz. Bu binada eskiden bir fabrikaymış. Daha sonra sahipleri gençler için böyle bir gençlik merkezine armağan etmiş. Ve şu anda da komple gençlik merkezi ve çok büyük. Zaten organizasyonun büyük olmasının en büyük sebebi de binamızın ve yerleşim yerlerimizin çok büyük olması. Çünkü çok fazla etkinlik yapabileceğimiz alan var. Bir tiyatro salonumuz var, 3 katlı çok büyük. Arka bahçemiz var, genelde yazın bütün konserlerimiz orada yapılıyor. Yine içeride çok büyük bir alanımız var. Ofislerimiz var, 2 tane çok büyük. 3 tane medya odamız var. İçerisinde işte kameralar, 3D yazıcılar gibi büyük ekipmanlar ve pahalı ekipmanlarımız var. Onun dışında 3 tane farklı apartmanımız var en üst katta. Biri tamamen international gönüllülere tahsis edilmiş. Bir tanesi de diğer başka projeler de var organizasyonda. Ve diğer apartmanlarda o diğer projelerin tahsis edilmiş gönüllülere, yani o diğer projelerin gönüllülerine tahsis edilmiş şekilde. Hatta binanın içinde bir otel bile var. Bir köşesinde de otel var ve orayı da yine organizasyon işletiyor.
Tamamen kar amaçlı. Onun dışında medya ve aktivist odalarımız var. Bu şekilde podcast odamız var, müzik odamız var, oyun odamız var. Board game veya masa tenisi, satranç gibi bazı sporları yapabileceğimiz yerleşim yerlerimiz var. Çok büyük bir dans odamız var, koreografi odamız var ayrı ve bazı sınıflarımız var. Eğer eğitimle alakalı bir işle aktivite yapacağım zaman o sınıflarımızı kullanıyoruz. Bilgisayar odamız var. Tamamen bilgisayarlarla dolu ve bilgisayar eğitimlerimiz yine o şekilde yapılıyor. Dediğim gibi Romanya'nın en büyük organizasyonu şu anda FIT. Avrupa'da da 4. en büyük organizasyon burası, evet. Şimdi arkadaşlar bu FIT'in mutlaka linkini alt bölümde, açıklamalar bölümünde sizlerle paylaşacağım. Oradan da çalışmalarını görebilirsiniz. Bu video ya da işte açıklamalar kesinlikle reklam çalışması değil. Biz Fatih ile tanıştık. Bir arkadaş aracılığıyla, sağ olsun ona da selam söyleyelim. Fatih aracılığıyla Fatih ile tanıştım. Güzel bir video olacağını düşündük. Bilgilendirici video çekme düşüncem vardı zaten. Hani üst üste geldi. Umarım sizin de işinize yarar. Fatih için bir diğer sorum. 18-30 yaş arası bir sürü arkadaş bizi izliyor. Ne gibi tavsiyeler vermek istersin? Bence kesinlikle bütün projelere bakmalarını tavsiye ederim. Çünkü gerçekten bütün projeler birbirinden farklı ve her proje farklı bir insana hitap ediyor olabilir. Benim projem gerçekten çok güzel. Yani gençlerle iç içe olmak, gençler için bir şeyler yapmak, onları toplumda biraz daha kendi özgüvenlerini kazandırmak için yapıyoruz bu aktivitelerimizi. O yüzden ben çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Hem organizasyon hem de proje açısından. Dediğim gibi yani birçok farklı proje var. Yani kimisi belki köy okullarına yardım etmek veya onları restorasyon etmekten hoşlanıyor olabilir. Kimisi biraz daha bahçe ve bahçe işleriyle alakalı projeleri var. Onlardan hoşlanıyor olabilir. Başka bir kişi yardıma ihtiyaç duyan insanlara yardım etmekle alakalı projeler var. Onlardan hoşlanıyor olabilir. Bu işte otizmli insanlar olabilir, yaşlı insanlar olabilir veya daha farklı engeli olan insanlara olabilir. Belki insanlara yardım etmekten çok hoşlanıyor olabilir. Bence herkesin kendi ne istediğine göre bir proje bulması en büyük etkendir. Gönüllü olarak başlayıp daha sonra projeyi bırakan arkadaşlar da var. Çünkü projeye onlara hitap etmediğini düşünüyorlar veya organizasyonu beğenmediklerini söylüyorlar. Ama halbuki bunun esas sebebi aslında o kişinin o projeye tam anlamıyla adapte olamaması. Çünkü aslında beklentisi veya isteği bu şekilde değil. Ama sırf Romanya'yı görmek için veya kendi ülkesinden uzaklaşmak, başka bir ülkeye gitmek için gelip daha sonra projenin ona hitap etmediğini düşünerek projeyi bırakan arkadaşlar da çok oluyor. Yani sadece burada değil, bu bütün ülkelerde veya bütün projelerde de böyledir. O yüzden projeleri okuyup hangi projenin size hitap ettiğini düşünüyorsanız onlara başvurmanız en büyük etken. Şimdi abi güzel güzel anlatıyoruz biz. Hani organizasyonumuz çok büyük. Güzel bir şehirdesin. Arak'tan da bildiğim üzere hani çok merdiven altı işletmeler, organizasyonlar. Burada hazırlıklı olmanız açısından söylüyorum. Motivasyon mektubunuzu hazırlarken ya da projeye başvururken projenin bulunduğu yer zaten belli. Başvurmadan önce mutlaka detaylı bir araştırma yapın ki kabul aldıktan sonra, geldikten sonra hayal kırıklığına uğramayın. Fatih'in de dediği gibi bir ay sonra, 2 ay sonra bana bir şey katmayacak deyip geri döndüğünüzde bu sefer sizin için hem zaman kaybı hem hayal kırıklığı olacak ve elinizde bulunan fırsatı da yakmış olacaksınız. Bunlara mutlaka dikkat edelim. Ben bir parantezde şöyle açabilirim. Yani özellikle Türkiye'deki arkadaşlar için. Yani birçoğumuzun aslında esas isteği başka bir ülkeye gidip oradaki aslında iş olanaklarını kovalayıp orada kalmak. Büyük şehirleri tercih etmek size avantaj sağlayabilir. Ama bunun dezavantajı da o şehirleri sizin gibi tercih edecek bir sürü gönüllü olması. Yani orada seçilmek daha zorlayabilir. Ama küçük şehirlerde veya köylerde seçilmeniz çok daha kolay olabilir. Çok daha kısa bir sürede oraya gidebilirsiniz. Oraya gittikten sonra belki iş arama olanaklarınız büyük şehirlere kıyasla daha az olabilir ama kalma açısından yine bir şekilde bir şeyler bulabileceğinizi düşünüyorum. Ya bence her iki seçeneğin de ayrı ayrı avantajları ve dezavantajları var. Mesela Timișoara evet gerçekten büyük bir şehir. İş olanakları da bulma açısından da çok büyük olanaklara sahip. Ama büyük şehirlerdeki birliktelik ve o diğer gönüllü arkadaşlarla kaynaşmanız da çok zor oluyor. Çünkü herkesin ayrı bir background'u var. Yani kimisi Avrupa'dan geliyor, kimisi Kuzey Afrika'dan geliyor, Orta Doğu'dan bile gelebilen gençler var. O yüzden çok kaynaşma fazla olmuyor böyle büyük organizasyonlarda. Ama küçük bir yere gittiğinizde bu sefer yapacak hiçbir şeyiniz olmadığı için
o grupla çok daha fazla kaynaşma ve çok daha birlikte bir şeyler yapma fırsatınız oluyor. Yani iyi bir arkadaşlık kurabiliyorsunuz. Belki de o kurduğunuz arkadaşlıklardan başka bir ülkede size fırsatlar doğabilir. Bu da yani farklı bir avantaj bence. O yüzden her iki alanın da farklı farklı avantajları ve dezavantajları var diyebiliriz. Şimdi Fatih, Romanya'ya geldik. Biliyorsun Türkiye'de Romanya ile alakalı sadece futbolda bilgilerimiz var. Hacı, Popescu, Panku, Moldovan, Romanya ile alakalı fazla bilgimiz yok. Evet. Romanya'da kabul aldı, Romanya'ya geldi. Romanya hakkında neler söylemek istersin? Önceki düşüncelerin neydi? Şimdi yaklaşık 10 aydır buradasın, gezdin Romanya'yı, farklı farklı yerlerini gördün. Önceki ve sonraki düşüncelerin neler? Açıkçası buraya gelmeden önce Romanya hakkında çok fazla düşünmedim. Çok fazla bir bilgim de yok. Avrupa'nın gelişmekte olan ülkeleri arasında bir ülke olduğunu biliyordum. Yani bir Almanya, Belçika kalitesi tabii ki de beklememiştim ama geldikten sonra şunu gördüm. Sovyetlerin etkisini kesinlikle iliklerinize kadar hissedebiliyorsunuz. Yani bir caddede yürürken veya bir merkezi gezerken yapıların hepsi böyle kapalı kutu gibi. Yani bizdeki cezaevlerine biraz benziyor. Ve her şey böyle eşit yani. Tamamen komünist kokusu kokuyor yani resmen. Şu anda öyle olmamasına rağmen yine de bu kültürlerinde bu var. Yani herkes eşitlikçi, herkes birbirine saygılı. Yani bence kültür olarak bilmiyorum bizden öndeler mi değiller mi bu tartışılır. Bence avantajlı oldukları yanlar da var, dezavantajları da var. Yani ben beğendim açıkçası. Yani tek kötü olay bence Romanya insanları her şeyi beklemekten çok fazla yakınmıyorlar. Yani biz Türkiye olarak çok biraz daha sabırsız kalıyoruz yanlarında. Kırmızı akıyor bizim. Onlar çok daha sabırlılar yani. Biz o kadar sabırlı değiliz yani. Ve bunu aşırı hissedebiliyorsunuz yani. En ufak bir süpermarkette bile bizde üçüncü kişi geldiğinde direkt diğer bir kasiyeri falan çağırmaya çalışır ama burada yok yani. 20 kişi bekliyor, kimsenin gıkı çıkmıyor. Biraz o beni mesela şey yapmıştı böyle, çok farklı hissettirmişti yani. Kesinlikle katılıyorum. Ya bir bankaya ya da mesela bir alışveriş yapmaya gittiğinizde yani sırada bekleniyor ve hani hiç kimse de bir böyle bir homurdanma vesaire kesinlikle göremezsiniz. Yalnız sadece trafikte son zamanlar değişmeye başladı. Korna seslerini de Timișoara genelinde duymaya başladık. Zaten Bükreş'e gittiğinizde çok fazla duyuyorsunuz. Bence değil yani. Ya ben İstanbul'da doğup büyümüş biri olarak bunu söyleyebilirim. Hatta ilk geldiğimde çok garip bir an yaşamıştım. Yaya geçidinden geldim, bir araba durdu. Yani İstanbul'da olduğum için tabii ben arabaya yol vermek istedim. Çünkü ezilmek istemezsin yani. Adam da bana geç diye böyle bir el hareketi yaptı. Ben de adama gel diyorum, sen geçebilirsin. Adam bana geçebilirsin diyor. Adamla neredeyse böyle kavga etme işine gelmiş. Yani adam benim geçmemi istiyor yani. Çünkü yol hakkım benim geçmem lazım ama İstanbul'da buna alışmamışız yani. Çünkü kendimizi koruma içgüdüsü hemen arabaların geçmesini bekle diye böyle şey yapmıştı ve çok garibime gitmişti yani açıkçası. Aynısını Romanya'da tramvay geçerken tramvayı süren sürücü durdurdu tramvayı. Biz böyle şok olmuştuk yani. Hani arkadaşlar falan 3-4 kişiyiz. Bize yol verdi. Böyle baktık herkes birbirine bakıyor. Hani biz mi geçmemiz lazım? Koskoca tramvay falan. Ya hakikaten çok saygılılar o konuda. Mesela Kesin. daha seni gördükleri anda direkt duruyorlar. Yani aslında geçebilecek çok rahat süreleri olmasına rağmen yani bizi hiç engellememesine rağmen geçip gidebilir ben daha oraya ulaşana kadar. Ama yine de bekliyorlar yani. Yani şöyle yaya sürücü kültürü kesinlikle oturmuş. Bir de burada tabii ki cezaların çok caydırıcı etkisi var. Yani burada hani paradan ziyade direkt ehliyetine el koyuyorlar. Evet. Yani bu da çok caydırıcı konumda. O yüzden hani sürücüler de para ödemekten ziyade işte ehliyetlerini kaptırmak istemiyorlar ve sicillerine işlenmesini istemiyorlar. Romanya'da gerçekten şu var çok seviyorum. İnsan canına mal olabilecek hiçbir şeylere tolerans var. Alkollü araç kullanımı olsun. Yani bu trafikte de böyle, gıda sektöründe de böyle. Bir markete gittiğinizde kesinlikle dandik bir ürün bulamazsınız. Bu her şeyde böyle yani. İnsan canına mal olabilecek hiçbir şeylere toleranslar yok. Çorlu'da hazır bir işim vardı. Günün sonunda baktığında şu aradasın. İyi ki risk almışım, gelmişim diyor musun? Bu projelere başvuracak arkadaşların mutlaka kafasında bu soru var. Evet. Hani gittiğimde değecek mi? Yani, ya bence zaten gençlerde en büyük kaygı bu. Çünkü eğer bir iş bulup kalamazsam tekrardan geri geleceğim ve bu süreci kayıp bir zaman olarak görüyor olabilirler. Ama ben kesinlikle değdiğini düşünüyorum. Yani hiçbir şey olmasa bile geri döndüğünüzde İngilizce seviyeniz çok fazla artacak. Çünkü projede
tamamen İngilizce konuşuyoruz. Yani burada Türkçe konuşma imkanımız yok. Benim diğer arkadaşım da öyleydi. Mesela geldiğinde buraya İngilizcesi yani çok zayıftı. Şu anda gerçekten İngilizcesi bir seviyede. Onun dışında imkanlarınız olabilir. Yani iş bulma ihtimaliniz her zaman var. Yani hiç belli olmaz. İş bulup kaldığınızda hayatınız komple değişebilir. Ben kesinlikle bunu bir zaman kaybı olarak görmüyorum. Kesinlikle denenmesi gereken bir fırsat. En kötü ihtimalde bile zaten İngilizcenizin gelişip tekrardan Türkiye'de de daha iyi bir fırsat bulma ihtimaliniz olacak yani İngilizcenizden ötürü. O yüzden kesinlikle bir zaman kaybı olarak görmüyorum. Projeye gelmeden önce bazı hedeflerim vardı. O hedeflerin nelerdi ve proje bittikten sonraki hedeflerin neler? Projeye gelmeden önce dediğim gibi yani Türkiye'deki ekonomik krizden dolayı biraz Avrupa'daki fırsatları araştırmak ve onların üstüne gitmek istemiştim. Geldikten sonra da gördüm ki gerçekten buradaki imkanlar Türkiye'ye göre çok daha iyi. Çünkü burada bir geçim sıkıntısı yok yani. Bunu insanlarda da çok rahat görebilirsiniz. Yani caddedeki insanların hiçbir dertleri, geliri yok. Herkes aldıkları maaşlardan memnun. Geçim sıkıntısı diye hiçbir şey yok. Ve ben de bu fırsatların üzerine gittim. Şu anda da bir iş buldum açıkçası. Şu anda prosesi başlatmaya çalışıyoruz. Bakalım 2-3 ay içerisinde eğer iş iznimle çıkarsa burada çalışmaya başlayacağım ve burada kalacağım yani. Baştan beri bir hedefim vardı. Bu hedef doğrultusunda zaten çalışıyordun, insanlarla aranı iyi tutuyordun. Bir de şöyle, bu tarz projelere kabul edildiğinizde işte Ahmet, Fatih ya da Mehmet değil bir Türk olarak kabul ediyorsunuz ve Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Güzel temsil ettiğinizde bir şekilde kapıyı açıyor. Evet. İnsanlar sizin çalışmanızı gördüğünde ben az çok hikayeni biliyorum. Hani bu işe hani nasıl kabul aldığını az çok sen anlatmıştın. Hani çalışmanın karşılığında Evet. sana referans oldu bir Rumen ve bu şekilde iş buldun. İnşallah bundan sonra da hayatın daha düzenli bir şekilde ilerleyecek. Çalışın, gerisini bir şekilde hayat size karşılığını veriyor. Aynen öyle. Ya bence buradaki en büyük kilit nokta şu. Tamamen kendi başınıza bir fırsatları kovalamaya çalışırsanız bütün opsiyon siz olursunuz. Ama sosyal bağlarınızı güçlendirmeye, insanlar tanımaya ve o insanlardan yardım istemeye çalışırsanız bu sefer bu gayretiniz çok daha fazla katlanacak. Benim şeyim de öyle olmuştu yani. Benim aktiviteme gelen bir katılımcım vardı. Kendisi de Rumen değil aslında, İtalyan. Ve aramız çok iyileşmeye başladı yani arkadaş olmaya başladık ve ben konuşma esnasında söylemiştim ben burada iş arıyorum kalmak istiyorum diye. O da çalıştığı şirkete istersen CV'ni bırakabilirim bir denemiş oluruz dedi. Bu şekilde başladık yani ve daha sonra işler olumlu gelişti. Şu anda da yani kontrat yapmak üzereyiz. Prosesi başlatmak üzereyiz. Yani dediğim gibi bence tamamen sosyal bağlarınızı genişletmek, insanları tanımak, tanışmak, işte onlara iyi davranmak ve kendi amacınızda insanlardan yardım istemek. Bunda yanlış hiçbir şey yok. Kötü bir şey de değil. Yarın öbür gün belki onların bana işi düşecek, ben onlara yardım edeceğim. Bu tamamen sizin amacınıza giderken yardım yelpazenizi genişletecektir yani. Evet, evet. Ya şöyle arkadaşlar, hani bir Avrupa Birliği projesine geliyorsunuz. Gelmiş olduğunuz hayatın kalıplarından biraz çıkmanız gerek. Bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor ve bu şekilde proje kapsamında ya da bulunduğunuz süre zarfında çalışmalısınız bence. Yani bir yeni sayfa açmalısınız. Eğer aynı şekilde yani odanıza kapanırsanız, her zamanki aynı şeyleri yaparsanız bir önceki hayatınız gibi proje sonunda işte atıyorum 6 ay sonunda ya da 1 yıl sonunda emin olun valizinizi alacaksınız. Aynı kişi olarak tekrar ülkenize döneceksiniz maalesef. Bu 2 kere 2 4'tür yani. Mutlaka çakralarınızı bu projeler kapsamında biraz açmanız lazım. Biraz kendinizi geliştirmeye, değiştirmeye çalışmanız lazım. Kendinizi geliştirmeye yönelik çalışırsanız mutlaka bir şekilde zararını göreceksiniz. Bence çok haklısın, kesinlikle katılıyorum ama ben bu süreçte kaygılanmalarını kesinlikle istemem. Yani bence bunu win-win situation olarak görmeleri gerekiyor. Çünkü hiçbir şey bulamayıp geri döndüklerinde bile o proje size bir şeyler katmış olacak. En basitinden İngilizceniz gelişecek. Dünya gözü görmüş bir insan olacaksınız. Birçok kültür, medeniyet, belki o gittiğiniz ülkenin dilini de öğreneceksiniz az çok. Yani ben bunların size Türkiye'de bile çok fazla bir şeyler katacağına inanıyorum. Yani Türkiye'ye dönseniz bile Türkiye'deki yeriniz yine aynı olmayacak. Bence bir adım veya 2 adım daha üstte olacaksınız. O yüzden bunu bir win-win durumu olarak görmek lazım.
kesinlikle kaygılanmamak lazım. Yani burayı vakit kaybı olarak veya bir senemi kaybettim, keşke Türkiye'de kalsaydım çünkü işimi bıraktım, şimdi tekrardan sıfırdan başlayacağım gibi gözükmesin. Kaygılanmalarını istemem yani. Kesinlikle kazanç durumu. Teşekkür ederim. Bir saati doldurduk. Bilmiyorum bu video kaç dakika olacak editlerden sonra. Çok teşekkür ederiz. Ben Konuk teşekkür ettin bizi. Çok güzel bilgiler paylaştın. Yani biz bilgileri paylaştık. Linkleri de açıklamalar kısmında mutlaka paylaşır. Başvurmak isteyenler ya da bu nedir diyenler linkler üzerinden de mutlaka kendilerine göre araştırmalarını yapsınlar. Eğer isterlerse zaten başvurabilirler. Videomuzun sonuna geldik. Kapanışı yapmak ister misin? Öncelikle ben teşekkür ederim. Yani siz de bizim merkezimize renk kattınız. Zaten bizim gençlik merkezi olarak amacımız gençlere yardım edebilmek. Bu da aslında belki Türklere özel ama yine de gençlere bir yardım olarak görüyorum ben bunu. Yani o yüzden çok memnunum. Her zaman da yardım etmeye açığız. Ama dediğimiz gibi ya buradaki en büyük etken kişinin kendisi. Tamamen o kişi kovalayacak, çabalayacak, uğraşacak. Onun dışında kimseyi bir atlı prens sizi kurtarmayacak yani bulunduğunuz durumdan. Eğer bir şeyler istiyorsanız kesinlikle üstüne düşmelisiniz. Kesinlikle araştırmalısınız, çabalamalısınız ve bunu yaptığınız takdirde de kesinlikle bir kapı açılacaktır yani. Ben vize işlemlerim bile çok sıkıntılı geçmişti. 4 ay sürdü ilk gelişim, kısa vize olmasına rağmen her gün böyle lanet okuyordum artık yani niye bu benim başıma geliyor yani kimsenin başına gelmeyecek bir şey benim başıma gelmişti. Ama ondan sonra geldikten sonra fark ettik ki ben sadece son 2 ayı yakalamam benim dezavantajım değil avantajıma dönmüştü. Yani bu şekilde bence biraz da inançlı olmakta da yarar var. Kesinlikle uğraştığınızda, bu işe baş koyduğunuzda kesinlikle bir kapı açılacaktır diye inanıyorum. O yüzden arkadaşlarımla çabalamalarını ve araştırmalarını ümit ediyorum. Size de teşekkür ediyorum böyle bir şeye vesile olduğunuz için. Eyvallah. Arkadaşlar bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlar bölümünde mutlaka belirtin. Bizler de cevaplamaya çalışacağız. Yeni bir videoda, yeni bir hikayede, yeni bir macerada tekrar görüşmek dileğiyle. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.